Dikkat! Spoiler uyarısı. Bu video Red Dead Redemption 1'i oynamak istemeyenler veya oynamaya vakit bulamayanlar için hazırlanmıştır. İlk oyundan görüntüler ve konuşmalar içermektedir. İlk oyunu oynayacaksanız veya oynamayı düşünüyorsanız videoyu burada kapatın ve oynamaya gidin. Şimdi izleyecekler için iyi seyirler dilerim. Hikayemize geçmeden önce hadi gelin John Marston kimdir, kimlerdendir ona göz atalım. John Marston 1873 yılında bir İskoç göçmeni olarak doğdu. John'un annesi doğum sırasında öldü ve babası da bir bar kavgasına karışarak yaşamını yitirdi. Babası öldükten sonra 8 yaşındaki John bir yetimhaneye gönderildi. Bir süre sonra yetimhaneden kaçan John, sokaklarda yaşayarak kendi şansını yaratmaya çalıştı. John, 11 yaşında ilk cinayetini işledi. Bir insanı ölüme çarptırırken suç olmadığını iddia etti. 1885 yılında 12 yaşındaki Marston, onu asmayı planlayan Illinois'taki ev sahipleri tarafından hırsızlık yaparken yakalandı. Hollandalı Van der Linde devreye girdi ve küçük çocuğu kurtardı. Kanatları altına aldı. John, Hosea Matthews ile birlikte Van der Linde çetesine katıldı. Oyun, 1911'in vahşi batısında ABD ile Meksika sınırı arasındaki bir bölgede geçmektedir. Oyunun ana karakteri olan eski bir çete üyesi John Marston'ın eşi Abigail ile oğlu Jack, devlet ajanları tarafından kaçırılır. Ajanlar John'a eski çetesinin liderleri Bill Williamson ve Javier Escuela'yı yakalaması karşılığında ailesini serbest bırakacaklarını söyler. Başka bir seçeneği olmayan John, artık Fort Mercer'da kendi çetesini yöneten eski arkadaşı Bill Williamson'ı yakalamak veya öldürmek için New Austin'a doğru yola çıkar. Williamson'ı yakalamak için gittiği Fort Mercer'da Williamson çetesinin üyeleri tarafından vurulan John ölüme terk edilir. Bonnie McFarlane adındaki bir çiftçi John'u yaralı bir halde bulur ve onu iyileşmesi için doktora götürür. Birkaç güne kadar iyileşen Marston, McFarlane ailesinin yaptıkları karşısında kendisini onlara karşı borçlu hisseder ve çiftlikteki işler konusunda yardımcı olmaya çalışır. Öte yandan Fort Mercer'a yapmayı planladığı saldırı için çeşitli kişilerin yardımlarından yararlanmaktadır. Armadillo kasabasının şerifi Leigh Johnson ile adamı, dolandırıcı Nigel West Dickens, mezar soyguncusu Seth Briers ve sarhoş silah tüccarı İrlandalı ile yaptığı plan sonucunda Fort Mercer'a Truva atı benzeri bir taktikle baskın yaparlar. Şerif ve adamıyla birlikte kaledeki herkesi öldüren John, Bill Williamson'ın eski çete üyelerinden Javier Escuela'nın yardımını almak için Meksika'ya kaçtığını öğrenir. Bunun üzerine İrlandalı ile Marston, iki ülke arasındaki sınırı belirleyen nehir üzerinden Meksika'ya geçerler. Marston, Meksika'da Albay Augustin Erland ve Yüzbaşı Vincent de Santa ile aynı zamanda orduyla savaş içinde olan devrimcilerin lideri Abraham Rice ile çift taraflı olarak çalışmaya başlar. Erland, Marston'a kendisi için çalışması karşılığında Williamson ve Escuela'yı vereceğini söylese de bir süre sonra ona ihanet eder ve De Santa, Marston'ı devrimcilerle birlikte hareket ettiği gerekçesiyle öldürmeye kalkar. Fakat olaydan sağ olarak kurtulan Marston, devrimcilerle işbirliği yaparak De Santa'nın öldürülmesine yardım ederken sonrasında ise Escuela'yı canlı olarak ele geçirir. Marston, Escuela'nın yakalanmasının ardından yaşaması veya ölmesi yönünde bir karar vermek durumunda kalır. Olayın ardından Rice ve adamlarıyla birlikte Allen'in villasına baskın yapılır. Allen ve Williamson bu baskında öldürülürken, Marston'ın arkadaşı Louisa da Rice'ı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeder. Orduya vurulan bu darbenin ardından çevre illerinin kontrolünü ele alan Rice'ın önderliğindeki devrimciler başkente doğru yola çıkarken Marston da Blackwater'a dönerek hükümetle arasındaki bağlantıyı sağlayan Edgar Ross ile görüşmeye gider. Fakat Ross, Marston'a uzun bir aradan sonra saklanmayı bırakıp ortaya çıkan çete lideri Dutch Van der Linde'i öldürmeden ailesini göremeyeceğini söyler. Van der Linde bu sıralarda civardaki Birleşik Devletler ordusuyla çatışma halindedir. Yapılan şantajın ardından Marston, mecburen Ross ve beraberindeki askerlerle birlikte Hollandalı'nın saklandığı dağlık mekana saldırı düzenler. Çatışmaların ardından dağların yüksek kısımlarına kadar kaçan Hollandalı'yı takip eden Marston, bir uçurumun kenarında onu kıstırır. Yakalanmak yerine ölümü seçen Hollandalı, kendisini uçurumdan aşağı bırakarak intihar eder. Sonunda hükümetle olan anlaşması gereğince ailesini görmesine izin verilen Marston, kendisine verilen adresteki çiftliğe gider. John sonunda çiftliğinde karısı Abigail, oğlu Jack, amcası ve köpekleri Rufus ile birlikte yaşamaya başlar. Burada geçirdiği birkaç günün ardından Edgar Ross'un önderliğindeki askerler çiftliğe baskın düzenler. Abigail evin içinde saklanırken John Marston, oğlu Jack ve amcası askerlerle çatışmaya başlar. Bu sırada John'un amcası vurulur. Çatışma devam ederken kendisiyle çok fazla ilgilenilmediğinden kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Hemen sonrasında Marston, karısıyla oğlunun güvenliğini sağlamak amacıyla ahıra kaçmalarına yardım eder.
Her ikisini de burada bulunan atlara bindirir ve arka kapıdan göndererek olay yerinden uzaklaşmalarını sağlar. Birkaç dakika sonra ahırın kapısını aralayarak bakar. Onlarca kişi kapıya doğru silah tutmaktadır. Derin bir nefes alarak kapıyı açar. Birkaç adım attıktan sonra silahını çıkarır ve ateş etmeye başlar. Fakat sadece birkaç kişiyi vurabilir. Hemen sonrasında ise onlarca kişi üzerine kurşun yağdırmaya başlar. Direnmeye çalışsa da kendisini sırt üstü yere bırakarak hayatını kaybeder. Silah seslerini duyan Jack ve Abigail ise çiftliğe geri dönerler. John'un cansız bedeniyle karşılaşırlar. Askerler ise çoktan gitmiştir. John ile amcasını çiftliğin yakınlarındaki bir tepeye gömerler. Bütün olayların ardından 3 yıl geçmiştir ve Jack artık büyümüştür. Büyümüş olan Jack, ailesinin mezarları başında durmaktadır. Annesi Abigail de hayatını kaybetmiştir. Fakat ölümüyle ilgili hiçbir bilgi yoktur. Sonrasında ise artık emekli olmuş Edgar Ross'u bulmak amacıyla Blackwater'a gider. Jack, burada hükümet adına çalışan birinden Ross'un Meksika sınırındaki nehir kenarında yaşamını sürdürdüğünü öğrenir. Oraya vardığında ördek avlamakta olan Ross ile kısa süreliğine konuşur. Do I know you? Forgive me for startling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. I've come for you, Ross. Ardından silah düellosuna girişen ikiliden Jack galip çıkarak Ross'u öldürür ve babasının intikamını alır. Ve Jack arkasını dönüp oradan uzaklaşır. Bu videomuzda sizlere Red Dead Redemption 2'yi oynamadan önce izlemeniz gerektiğini düşündüğüm bir video hazırladım. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer kanalda bunun gibi başka oyun hikayeleri görmek isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.